Merhabalar, 7. dersime hoş geldiniz. Bugünkü derse vibrato konusuyla başlamak istiyorum. Vibrato, sesin dümdüz değil, dalgalı olarak uzamasıdır diyebiliriz. Bunu nota ile gösterirsek, mi sesine bastığımızda bir süre sonra sesin titreşimi azalacaktır, sönecektir. Ancak bunu mi sesine bastığımızda vibrato yaparsak, bu sönme süresini biraz uzatırız. Her zaman söylüyorum. Udda yaylı gibi uzun sesler arıyoruz ve vibratoda sesi uzatmamıza çok yardımcı olan bir unsur diyebilirim. Aslında bunu birazcık daha ileride öğretebilirdim ama ben çaldığınız etütleri de bu anlayışla çalmanızı istiyorum şimdiden itibaren. Belki vibratoyu doğru yapmanız, iyi yapmanız zaman alacaktır ama şimdiden bu konuyla ilgili bir fikriniz olsun istiyorum. Vibratoyu genel olarak ikiye ayırabiliriz. Biri klasik, diğeri de kaydırma vibrato gibi. Klasik vibratoyu şöyle düşünün. Genelde misina tellerde başka bir vibrato kullanıyoruz ve bakır tellerde daha farklı bir vibrato kullanıyoruz. Sebebi şu, misinada ve tiz seslerde daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor ve şu şekilde vibratoyu tercih ediyoruz. Ama bakır tellerde çok hızlı hareket yaptığımızda bıcı 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 gibi böyle bir ses duymuşsunuzdur. O şekilde bir ses çıktığı için genelde şu paralel hareketi, klasik vibratoyu tercih ettiğimi söyleyebilirim. Örnek olarak verirsem misina tellerde ve genellikle birinci parmaklarda sağa ve sola olmak üzere çok hızlı hareket ediyor. Ama bunun aşırı kaçmamamız gerekiyor. Yani şöyle olmamalı gibi bir hale gelmemesi gerekiyor. Sese bastıktan sonra sağa ve sola doğru hızlı hareket et. Yani çok küçük, yani böyle büyük hareketler değil. Sağa sola çok hızlı hareket etmem gerekiyor. Diğerinde ise, diğer vibratoda ise tel üzerinde hareket etmiyorum ama parmağım hareket ediyor. Yani şöyle. Yine sağa sola, yani yukarı aşağı olmayacak hiçbir zaman. Hep sağa sola. Bunda da parmağım hiçbir şekilde kalkmıyor. Sağa ve sola doğru hareket ettiriyorum. Sesteki değişimi duyuyorsunuzdur. Bir daha yapayım. Diğeri şu. Telin üzerinde hızlı bir şekilde, küçük hareketlerle, yani küçük bir bölgede hızlı bir şekilde sağa sola doğru hareket ediyorum. Diğerinde hiç hareket etmeden sadece parmağımı sağa ve sola doğru çeviriyorum bu şekilde. Dediğim gibi misina tellerde genel olarak hızlı bir şekilde bunu yapmaya çalışıyorum. Küçük bir alanda yapmaya çalışıyorum. Bunun aşırıya kaçmasını istemiyorum. Ve bakır tellerde ve özellikle genelde 2., 3. ve 4. parmaklarda sağa sola doğru parmağımı hareket ettiriyorum. Bunu çok fazla sert olmamaya dikkat edin yaparken. Yani çok sert yaparsanız vibrato yapmakta çok zorlanırsınız. O yüzden rahat bırakmanız gerekiyor ellerinizi. Ama yani hafif bir baskı, notaya basar gibi ve parmaklarınız bilekten rahat bir şekilde sağa sola hareket edebilmeli. Eğer kasarsanız hareket etmekte zorlanacaksınız. O yüzden bilekten sağa sola doğru sakince hareket etmelisiniz. Yani daha geniş yapmayı düşünün vibratoyu. Hızlı çabuk çabuk değil de daha büyük hareketler, geniş hareketler ve daha yavaş yavaş yapmayı hedeflemeniz gerekiyor. Şimdi bunu birlikte küçük bir alıştırmayla deneyimleyelim. Önemli bir detay var. Sese bastıktan sonra vibrato yapın. Çünkü diğer türlü sesi arıyormuşsunuz gibi gözükecektir. O yüzden ilk önce doğru sesi bulun, doğru sese basın, sonra vibratoyu tercih edin. Mutlu Torun'un Ut Metodu kitabında 273. sayfada vibrato çalışmaları var. Bunları birlikte geçelim. Si sesinde yapabiliriz. İlki 4'lük, diğer ikisi 8'lik. İlkinde duruyorum. Sonra bu hareketli vibrato, gördüğünüz gibi telin üzerinde hareket ediyorum. Şimdi bunu do'da yapalım. Gördüğünüz gibi sağa sola doğru hareket. Telin üzerinde duruyorum ama parmağım sağa ve sola doğru hareket ediyor. Diğeri nasıldı? Tel üzerinde hareket
hareketliydim. Parmağım hareket ediyor. Bileğinizin rahat olmasına lütfen dikkat edin. Şimdi diğer ölçüde 16'lık notalar var. İlki 4'lük, diğerleri 16'lık. Onu da yapalım beraber yine C'de. Yine gördüğünüz gibi kısa bir alanda sağa ve sola doğru hızlı hareket ediyorum. Ama şu değil. Küçük bir alanda. Yine Do'da diğer vibratoya örnek olarak yapalım. Gördüğünüz gibi sağa sola doğru hareket ediyor ama telin üzerinde hareket etmiyor. Şimdi diğer ölçüye geçelim. Burada da ta, tefe, taka taka. Ta, taka, taka, taka gibi düşünün. Ta, taka, taka, taka. Ta, taka, taka, taka. 8'lik, 2, 16'lık geçen ders öğrendiğimiz ta, tefe kalıbı ve 4, 16'lık taka taka kalıbını yapacağız. Yine C ve Do üzerinde 2 ayrı vibrato şeklini göstereceğim. İlk önce sese basıyorum. Sonra vibratoya başlıyorum. Şimdi Do'da diğer vibrato şekliyle de yapalım. Gördüğünüz gibi birinde yine tel üzerinde hareketli, diğerinde tel üzerinde hareket etmiyor ama parmak hareketi yapıyorum. Diğer ölçüye geçiyorum. B1 alıştırması. 2-8'lik, 2-8'lik şeklinde. Yine 2-4'lük. Şimdi ikinci parmağımla yapalım. Diğer ölçüde 8-16'lık şeklinde yapacağız. Yine birincisinde küçük alanda çok hareketli olan vibrato, diğeri de salınımlı vibrato yapalım. Diğeri. Şeklinde. Burada daha fazla alıştırmalar var. Siz kitabınızdan diğerlerini de rica etmeye çalışabilirsiniz. Vibrato ile ilgili yaptığımız çalışmadan sonra sizlerle 2 numaralı parçayı çalmak istiyorum. Bu parçada yoğun bir şekilde vibrato yapacağız. Her ölçüde vibrato yapmaya dikkat edeceğiz. 2 vibrato şeklinde uygulayacağız. Yine dediğim gibi tiz misina tellerde, birinci parmaklarda genellikle hareketli ve diğer ikinci, üçüncü, dördüncü parmak ve bakır tellerde salınımlı olan vibratoyu kullanacağız. 4/4'lük bir parça. Si, koma bemol, mi, koma bemol ve fa diyez var. Bu si, koma bemolü şu ana kadar hiç konuşmadık. Daha sonraki derslerde makamlar konusunu incelediğimde ayrıntılı işleyeceğim. Ama şimdilik beni çok iyi dinleyin. Sesleri duyup taklit etmeye çalışın. Ve si sesinden bir koma pest olduğunu düşünün. Şeklinde yaptığım bu etüdü çokça kez tekrarlayarak vibratoları deneyebilirsiniz. Genellikle 1'de hareketli olanı, 2 ve 3, 4'te de size bahsettiğim salınım yaptım, vibratoyu yaptım. Siz de bu şekilde sıkça tekrarlayarak vibrato konusunu anlamaya çalışabilirsiniz. Zaten bundan sonraki derslerde her yaptığımız eserde vibrato konusuna değineceğim ve sizlerden de bunları vibrato yaparak çalmanızı isteyeceğim. Bu sizler için bir giriş dersi oldu diyebilirim vibrato için.
Vibrato konusundan sonra sizlerle birlikte uzatma noktasına değinmek istiyorum. Uzatma noktası önüne geldiği notayı değerinin yarısı kadar uzatır. Sizlerle birlikte yine UT metodundan 120'den 128'e kadar olan alıştırmaları birlikte tekrar edeceğiz. Böylelikle önceki derste ta tefe gibi bir kalıptan bahsetmiştik. Bundan sonraki derslerde senkop ve triolelerden bahsedeceğiz. Bu dersimizde de noktalama işaretlerini birlikte icra ederek anlamaya çalışalım. Şimdi 120 numaralı etütten başlıyorum. Başlamadan önce şundan da bahsetmek istiyorum. İkilik bir nota, daha sonra dörtlük bir nota şeklinde de anlatılabileceği gibi ne demiştik? Kendi değerinin yarısı değerinde arttırıyor. İkilik bir notanın yanına nokta geldiğinde ikilik notanın yarısı dörtlük olduğu için ikilik artı dörtlük oluyor. O zaman 3 vuruş kaplıyor. Yani biz nota okurken la, si, la, si. Buraya la ikilik bir de dörtlük bir nota varmış gibi düşünebilirsiniz. Zaten notada da bu şekilde görüyorsunuz. La, si bemol, la, si bemol, do, re, mi. Fa, mi, re, do, mi, re, do, si, la, sol, si, la, la. Yani aslında ikilik bir sol, sonrasında dörtlük bir sol, alttan bağlayabileceği gibi ikilik bir sol yerine direkt noktalı bir sol yazıyor ve noktalama işaretleri bu şekilde sıkça kullanılıyor. Çalalım ve diğer 123'e devam edelim. Vibratoya da önem gösterdim. Siz de çalarken yaptığım vibratoları yapmaya çalışın. Önceki derste öğrendiğiniz vibratoyu çalışmaya devam edin ve bu parçada da ikilik notalarda, özellikle noktalı notalarda vibrato yapmaya önem gösterin. Şimdi 123'teki alıştırmayla devam ediyoruz. Yine kürdi üzerindeyiz. Yine si bemol var parçada donanımında 4 dörtlük bir parça. İkinci pozisyonda çalabiliriz. Çünkü si bemol gözükmüyor şu an için. Notada gördüğünüz gibi fa, fa, mi aslında bir dörtlük nota yazmış, 2 tane 8'lik fa, mi yazmış ve fa'ları bağlamış. Yani aslında bir dörtlüğün yanına nokta konulduğunda yarı değerinde 1,5 vuruş oluyor. Ondan bahsetmiş. Yani bu şekilde de yazılabilir diyor. Diğer ölçüde de nokta kullanarak bu şekilde de yazılabilir. Ama ikisinin duyumu aynı olacaktır. Fa, mi, fa, mi, fa, fa, mi. Yani o fa'ları birleşimine fa, fa, mi, fa, mi şeklinde bir kez daha çalıp diğer esere geçebiliriz. Özellikle noktalı notalarda, ikilik notalarda vibrato yapmayı ihmal etmeyin. Yani hızlı geçtiğimiz notalarda değil de birazcık duruyorsak vibratoları yerleştirebilirsiniz. 126, 2 dörtlük bir parça. Yine si bemol var. Ama şu anda si bemol ilk satırda görmediğim için ikinci pozisyondan başlayabilirim rahatlıkla. Noktalı olan notayla noktalı olmayanın bir daha üzerinden geçelim. Aradaki farkı görün. Diğeri. Re, mi, re, mi. Bir dörtlüyü dörde böldüğümde re, mi oluyor. Re, mi. Diğer türlü re, mi, re, mi, re, mi. 75'ini kaplıyor diyebiliriz. Parçayı komple birinci pozisyonda çalabiliriz. Ben ama si bemol olmadıkça ikinci pozisyondan çalımı tercih ediyorum ve si bemolü gördüğümde birinci pozisyona geçiyorum. Pozisyon değişimli çalıyorum. Siz bunu birinci pozisyonda komple de çalabilirsiniz. 127'ye devam edelim.
yapıyorum. Yani özellikle ikilikse ve noktalı nota çalıyorsam kesinlikle vibrato yapmaya çalışıyorum. Yani hem noktalı dörtlük ve sekizliklere dikkat ediyoruz hem de vibrato yapmaya çalışıyoruz. Bakın la'da da yani biraz duruyorsam hemen vibrato yapıyorum. Özellikle ikinci satırın ilk ölçüsü. Noktalı dörtlükte do. Bu şekilde. 128'e geçelim. Şimdi burada ikinci pozisyonda başladım ve si bemolü gördüğümde birinci pozisyona geçtim. Böylelikle birinci pozisyon ve ikinci pozisyon geçişlerini de yapmaya başladık aslında. Bir parçayı sadece birinci pozisyon veya sadece ikinci pozisyon çalmıyoruz. İhtiyaca göre pozisyon değişikliği yapıyoruz. Benim için bu ihtiyaçta birinci kolonla ilgili bir ses olduğunda birinci kolondan çalmaya başlıyorum. Birinci kolonla ilgili bir ihtiyacım olmadığında ikinci kolonda çalmamı sürdürüyorum. Bir daha çalalım bunu. Fa, mi, re, fa, mi, re. Yani fa, fa, mi, re diyor ilk ölçüde. Fa, sekizlik fa, mi, re. Yine aynı şey. Bir adet iki fa'yı birbirine bağlıyor. Diğerleri ise bunu nokta kullanarak yapıyor. İki şekilde de tercih edebilirsiniz. İkisinin de duyumu aynı. Ve ben noktalı olduğu için direkt vibrato ile başlıyorum. Şekilde. Ve son olarak da bugün sizlerle 134 numaralı etüt, noktalı sekizlikleri içeren etüdü yapacağım. Dört dörtlük si bemol ve mi bemol var. Bu Niyavet makamında. Yine makamları daha ileride göreceğiz. Şimdilik si bemol ve mi bemol olduğunu gördüğüm için birinci pozisyonda başlıyorum parçayı çalmaya. Ve altındaki nüans işaretlerine dikkat ediyorum. Piyano var, mezzoforte var, piyano. İki piyano olduğunda daha da zayıf çalın demektir. Yine crescendo, decrescendo'lar var. Bunlara dikkat ederek çalacağız. Bugün öğrendiğimiz noktalı notalar içeriyor burada. Daha çok hepsi sekizlik. Yani birazcık noktalı sekizlikleri öğreneceğiz bu parçada da. Bol bol tekrar edeceğiz. Ve yine uzun durduğunuzu hissediyorsanız notada vibrato yapın benimle beraber. Burada bir puan dork var. Puan dork üzerine konulduğu notada birkaç saniye icracıya bırakılan bir sus gibi düşünün. Böyle bir es gibi değil. O anlık böyle çok ufak bir duruştur. İsterseniz 134'ü bir kez daha beraber çalalım. Belki birazcık daha eklemeler yapabilirim. Ama siz bunu çokça kez yine metronomu dört dörtlüğe getirecek şekilde bolca çaldıktan sonra bu ikinci icramı da deneyebilirsiniz.
bugünkü dersimizi de burada noktalıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.